Kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda bu projede RGB şerit ledini kumandaya gerek duymadan istediğimiz rengi, istediğimiz fonksiyonu aktif edip dünyanın diğer ucundan bile mobil cihaz üzerinden rahat ve kolay bir şekilde bu sistemi kontrol etmemizi sağlayacak güzel bir proje hazırlamış olacağım. Şimdi burada görmüş olduğumuz gibi RGB şerit ledin renk değiştirici kumandası, kontrol modülü ve ESP8266 Node MCU Wi-Fi kontrol kartımız mevcut. Aynı zamanda şurada bir tane küçük alıcı devremiz mevcut. Şimdi projenin genel mantığı şu şekilde. Kumanda üzerinden biz mavi, yeşil, kırmızı butonlarına bastığımızda bildiğiniz üzere şerit ledinde rengi buna göre değişim göstermekte. Biz kırmızıya bastığımızda kumanda üzerinden çıkan frekansı Node MCU kontrol kartımızın içerisine işleyip daha sonrasında diğer tüm renkleri Node MCU kartımızın içerisine işleyip kumandayı devre dışı bırakacağız ve mobil cihazımıza kurmuş olduğumuz program üzerinden istediğimiz renk aralığını dediğim gibi kumandaya ihtiyaç duymadan mobil cihaz üzerinden değişim yapabileceğiz. Buradaki asıl temel mantık bu şekildedir. Bu sistemi kumandası olan tüm elektronik cihazlar için tasarlayıp kullanabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olacak şey asıl elemanımız ESP8266 Node MCU Wi-Fi kontrol kartıdır. Bu kart elinizde olduğu sürece tüm elektronik projelerinizi istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Aynı zamanda istediğiniz tüm elektronik cihazı uzaktan sorunsuz bir şekilde kontrol edebilirsiniz. İsterseniz hemen şimdi projenin yapım aşamasına geçelim. Projenin yapım aşamasına geçmeden önce videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi şimdi projemizin yapım aşamasına geçelim. Şimdi arkadaşlar kontrol devresine gücümü verdim. Artı 12 volt beslemesini sağladım. Kumanda üzerinden şöyle 10 tuşuna bastığımda görmüş olduğunuz gibi şerit ledim aktif oldu. Kırmızı butona bastığımda renk olarak kırmızı, sonra şu şekilde yeşil, mavi ve diğer fonksiyonlar ve diğer modlar kumanda üzerinde mevcut. Şimdi dediğim gibi bu projede kumanda üzerindeki bütün renkleri, bütün fonksiyonları Node MCU kontrol kartımızın içerisine işleyeceğiz. Şuradaki bağlantılarımızı sökelim. Bizim ilk etapta yapmamız gereken asıl bağlantı Node MCU Wi-Fi kontrol kartını ele almak olacaktır. ESP8266 Node MCU Wi-Fi kontrol kartını şu şekilde elimize aldığımızda yine zaten bu Wi-Fi kontrol kartı ile daha önce video çekiminde bulunmuştuk, projelerde bulunmuştuk. Kısaca bilmeyen arkadaşlar için ve o videoları izlemeyen arkadaşlar için bu devreyi sizlere kısaca anlatmam gerekirse, arkadaşlar bu devre uzaktan bütün cihazları istediğiniz gibi kontrol edebileceğiniz güzel bir Wi-Fi kontrol kartıdır. İçerisine genelde Arduino ile kod yazılarak içerisine yüklemiş olduğumuz bu kodu yine kendimiz istediğimiz gibi düzenleyip istediğimiz gibi kullanmamıza olanak sağlayan güzel bir Wi-Fi kontrol kartı. Biraz karmaşık bir cümle oldu ama şu şekilde sizlere net bir şekilde ifade etmem gerekirse, dediğim gibi bütün elektronik cihazları, led, lamba, adaptör, trafo, kumanda, televizyon, kombi, klima, her şeyi bu kontrol kartı üzerinden istediğiniz gibi kontrol edebilirsiniz. Daha önceki videolarda ESP8266 Node MCU kontrol modülü ile ilgili projelerimiz olmuştu. Yani bu Node MCU ne işe yarar, nasıl kullanılır vesaire gibi bu tip konulara girmeyeceğim. Çünkü videonun çok daha fazla uzamaması için ben yine her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmına linklerini bırakacağım arkadaşlar. İsteyen, ilgilenen arkadaşlar hem videoları izleyebilir hem de site içerisine giderek bu Wi-Fi kontrol kartının ne işe yaradığını oradan detaylı bir şekilde öğrenebilirsiniz. O yüzden videonun çok daha fazla uzun olmaması için bu modül hakkında detaylara girmeyeceğim. Sadece mantık şu şekilde: içerisine bazı kodlama işlemleri yapılıp istediğiniz tüm elektronik cihazları, elektronik devreleri
uzaktan kontrol etmemizi sağlayan ve aynı şekilde akıllı ev sistemleri dediğimiz sistemlerde kullanılan Wi-Fi kontrol kartıdır. Kısaca bunu bilmeniz yeterli. Dediğim gibi çok daha fazla detaylı bilgiye bu videonun açıklamalar kısmındaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, Wi-Fi kontrol modülümüzü hemen şöyle mevcut olan ve boş olan bir alana şu şekilde boardumun üzerine yerleştiriyorum. Burada yine birkaç bağlantı üzerinde gerekli hatlarımızı tamamladıktan sonra sistemimizi aktif edeceğiz. RGB şerit ledlerimizi kumanda edebilmemiz için şu kısımda görmüş olduğunuz kumandanın verici ledini kumanda üzerinden söküp almamız gerekiyor. Aynı zamanda yine videonun ilk başında sizlere göstermiş olduğum burada alıcı kontrol devresini de kullanacağız. Kumanda içerisinden şu şekilde verici ledimi söktüm arkadaşlar. Ayakları biraz daha uzun olması için birkaç lehim işlemi uyguladım. Ve burada yine alıcı kontrol devresi de mevcut. Şimdi bizim yapmamız gereken NodeMCU Wi-Fi kontrol kartının içerisine gerekli işlemleri sağlayıp ondan sonra şerit ledimizi kontrol etme işlemine geçeceğiz. Hemen şimdi isterseniz NodeMCU'nun yapılandırma işlemlerine bir geçelim. Orada birkaç ayarlarımız olacak. Sizlere de bunu göstermek istiyorum. Arkadaşlar, bu projenin yapılandırmasını yine Cadrio uygulaması üzerinden halledeceğiz. Bu programın, bu kurulumun nasıl yapılacağını yine daha önceki videolarda bahsetmiştim. Hemen şöyle alt kısma doğru geldiğimizde şu anda biz biraz önce sizlerin görmüş olduğu NodeMCU Wi-Fi kontrol kartının içerisine bağlanmış olduk. Şimdi tabi bağlanabilmemiz için birkaç gerekli işlemler, gerekli yazılım işlemleri uygulamamız gerekiyordu. Alt kısma doğru indiğimizde burada yine şu şekilde görmüş olduğunuz gibi istediğiniz ismi değiştirebilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Üst kısımlarda herhangi bir ayar yapmamıza gerek yok. Şöyle alt kısımlara doğru indiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi device kısmı. Şimdi index 0 yazan ve hemen sağ tarafında bulunan type kısmını arkadaşlar şöyle aşağıya doğru indiğimizde burada görmüş olduğunuz gibi ir yazıyor. Tıklıyoruz. Şimdi burada alıcı ve verici olarak iki tane bizlere seçenek sunulmuş. Şu şekilde alıcı olan kısma aşağıya doğru indiğimizde GPIO 15 seçmemiz gerekiyor. Switch modunu da yine şu şekilde tıklayarak 14 GPIO 14 olarak seçmemiz gerekiyor. Burada yine farklı bir ayarlarımız yok. Sadece bu menüde yapmamız gereken şu şekilde 15 ve 14. pini seçmemiz gerekiyor. Buradaki bütün işlemlerimiz bu kadar. Sağ üst köşede bulunan onay tuşuna bastıktan sonra sadece burada hayır dosyayı kaydetmesin diyoruz. Gerekli kendi evinizde veya iş yerinizde kullanmış olduğunuz ağı seçerek alt kısma doğru ağın pasaportunu yazıyoruz arkadaşlar. Sonrasında modüle vermek istediğiniz ismi buraya yazıyoruz. Sonrasında yine sağ üst kısımda bulunan onay tikine basarak buradaki işlemlerimiz bitiyor. Mevcut olan Wi-Fi parolasını girdim. Hemen şu şekilde buraya demo olarak yazıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi sağ üst kısımda bulunan onay tikine bastığımda buradaki bütün ayarlarım bitiyor. Şimdi arkadaşlar, burada görmüş olduğunuz gibi ana menüde daha önce benim kullanmış olduğum Wi-Fi kontrol modülü şu anda aktif olarak bağlı. Evin bazı stok yerlerine lambalar bağladım. Burayla bir işimiz yok. Bunları kapatalım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi demo adında bir modül mevcut. Alt kısma doğru indiğimde görmüş olduğunuz gibi ir olarak seçmiş olduğumuz, yani alıcı butonu olarak seçmiş olduğumuz seçenek burada mevcut. Üzerine tıklayarak içine giriyoruz. Burada herhangi bir ayar, herhangi bir sistem görünmüyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada Add New Controller tıklıyoruz. Şu üst satırda tıkladığımızda görmüş olduğunuz gibi klima 1, klima 2, televizyon, fan, ses sistemi, lamba,
diğer istediğiniz tüm ayarları buradan, daha doğrusu kontrol etmek istediğiniz tüm sistemler burada mevcut. Custom'a bastığınızda istediğiniz neyse, yani bu listede olmayan istediğiniz farklı bir şeyi kontrol edebilirsiniz. Biz bu projede kullanacak olduğumuz LED lamba projesi olduğu için, RGB şerit LED olduğu için buradan Light seçeneğini seçiyoruz. Alt satıra indiğimizde kontrol name dedi. Buna mesela RGB yazalım. Şu şekilde. RGB yazdıktan sonra arkadaşlar yine sağ üst köşede bulunan onay tikine basıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi biraz önce de sizlerin gördüğü kumandanın hemen birebir aynısı burada bizleri karşılıyor. Şimdi bu esnada ne yapmamız gerekiyor? Asıl önemli olan nokta burası. Arkadaşlar çok kısa bir şekilde değinmem gerekirse, RGB şerit LED kumandasının üzerinde bulunan bütün renkleri buraya tek tek kendimiz kaydetmemiz gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz bu renkler, dediğim gibi arkadaşlar, RGB şerit LED kumandasının üzerinde bulunan hemen hemen bütün renkleri içeriyor. Yani bazı renkler farklı olabilir. Bu tamamıyla programın yapıcısı ile alakalı, birebir karşılamasa bile en azından kırmızı, yeşil, mavi olarak burada seçenekler, ana seçenekler mevcut. Diğer renkleri kendiniz oluşturabilirsiniz. Hemen şimdi kumanda adaptasyon işlemi nasıl yapılır sizlere onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, Cadro uygulaması üzerinden ESP8266 Wi-Fi kontrol kartının yapılandırma işlemlerinin nasıl yapılacağını sizlere gösterdim. Şimdi sırada kumanda üzerinden sökmüş olduğumuz verici LED ve alıcı kontrol devresini NodeMCU kartının üzerine montaj işlemini sağlayacağız. Hemen ilk etapta bizim şimdi seçmiş olduğumuz GPIO 15 dediğimiz, yani 15 numaralı pin NodeMCU Wi-Fi kontrol kartının üzerine baktığımızda, yani tam olarak nereye denk geldiğini şurada görmüş olduğunuz gibi D8 yazan kısma denk geliyor. Yani nasıl oluyor da GPIO 15 seçip 8'e veya 6'ya denk geliyor diyen arkadaşlar için, dediğim gibi buradaki tüm bilgilere ait bir doküman mevcut arkadaşlar. Oradan inceleyebilirsiniz. Bizim seçmiş olduğumuz GPIO 15 yani D8'e gelen pinin üzerine verici LED'imizin şöyle artısını D8 pininin üzerine, eksisini de Wi-Fi kontrol modülünün şöyle eksi kısmına bağlantısını sağlayacağız. Fakat ben burada artıya montajını sağlamışım. Şu şekilde. Evet, görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, LED'in, yani verici LED'in eksisini, daha doğrusu verici LED'in artısını D8 pinine, LED'in eksisini de Wi-Fi kontrol modülünün eksi kısmına LED'imizin bağlantısını şu şekilde sağlıyoruz. Daha sonrasında alıcı kontrol devresini de hemen şöyle uygun bir alana şöyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Bunun üzerine de bağlantılarımızı tamamlayacağız. Bizim burada yapacak olduğumuz işlem, şöyle sizlerin de çok daha iyi görebilmesi için, modül üzerinde görmüş olduğunuz gibi eksi, artı ve sinyal çıkışı mevcut. Kart üzerinden artı beslemesini ve eksi hattını kart üzerinden tamamlayıp sinyal ucunu da bizim GPIO 15 yani D8'e verici LED'ine bağlamıştık. Alıcı olarak da D5 pinine buradaki sinyalimizin bağlantısını sağlayacağız. Hemen şöyle kontrol kartımızın şu şekilde baktığımızda eksisi, yani şurada en sağ tarafta bulunan eksi arkadaşlar, burada GND yazan kısımda, yani eksi G kısmına şu şekilde montaj işlemini sağlıyorum. Şöyle kabloyu biraz yatıralım. Çok fazla göz kalabalığı yapmasın. Görmüş olduğunuz gibi kontrol devresinin eksisini NodeMCU'nun G yazan, yani eksi hattına bağlantısını sağladım.
Şimdi yapmamız gereken artı hattını da hemen şu şekilde, artı hattını da yani buradan 3 volt, zaten sistem 3 ila 5 volt arasında çalışıyor. Buradaki artı beslemesinde şu board üzerinden alıp yine devrenin, şunu şuradan bir alalım. 2 numaraya zaten artı 3 volt besleme gelecekti. Şu şekilde. Son olarak da sinyal hattından bahsetmiştim arkadaşlar. Sinyal hattımızda şöyle baktığımız zaman D5 buraya denk geliyor. D5'i de şöyle en sona tamamladıktan sonra burada farklı bir bağlantı işlemimiz kalmıyor. Hemen alıcı devresini de şöyle yerleştirelim. Buradaki işlemimiz bu kadar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten üzerinde bir led yandığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar, buradaki tüm bağlantı işlemlerimiz bu şekilde. Şimdi hemen RGB şerit ledimizi de aktif edelim ve Cadeo uygulaması üzerinden kumandamızı da adapte edelim. Sonra sistemimizi beraber çalıştıralım. Arkadaşlar, şerit ledimizin bu şekilde beslemesini sağladım. Şimdi bizim bu etapta yapacak olduğumuz yine Cadeo uygulamasına şu şekilde giriş işlemi yapalım. Burada tek tek şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi kumandanın bütün renklerini buradaki program üzerine tanımlayıp kumandanın üzerindeki bütün renkleri burada görmüş olduğunuz program içerisine dahil edeceğiz. Şimdi ilk etapta şöyle bir ledimizi kapatalım. Burada görmüş olduğunuz gibi kırmızıyı kapatma olarak, hatta şöyle yapacağız. Sağ üst köşede bulunan 3 noktaya tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi butonları yeniden düzenle diyoruz. Yes diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada butonlarımızı tek tek adapte edeceğiz. Hemen şimdi sağ kısımda bulunan, burada görmüş olduğunuz gibi kırmızı butona bastığımda kumanda üzerinden de kırmızıya basmam gerekiyor ki buradaki kırmızı kumanda üzerindeki kırmızıya denk gelsin. Şimdi arkadaşlar, kumandaya bastıktan sonra şurada no click yazan kısma dikkat etmenizi istiyorum. Kumandanın kırmızı yani kapatma bastıktan sonra görmüş olduğunuz gibi buton algılandı. Yani kırmızıyı kapatmayı kumanda üzerinden adapte etmiş olduk. Şimdi açma yeşil, şu şekilde on tuşuna basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi bunu da kabul etti. Eksi artı yani ledin parlaklığını şu şekilde kısık ayar, eksiye basıyorum. Görmüş olduğunuz gibi kabul etti. Artıya basıyorum. Yani ışık şiddetini arttırıyorum. Onu da kabul etti. Geriye kalan tüm ayarları istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Hemen şöyle kırmızı, right. Bunu da kabul etti arkadaşlar. Diğer tüm işlemleri kendiniz sırasıyla veya istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu kısmı hemen atlıyorum. Evet arkadaşlar, şu anda gerekli tüm ayarlarımızı ve kumandamızın kalibrasyon işlemini tamamlamış olduk. RGB şeritledimi artı 12 volt beslememi verdim. Şu anda yapmamız gereken tek şey, artık buradaki alıcı devresine de ihtiyacımız kalmadı. Çünkü kalibrasyon işlemini tamamlamış olduk. Yani buradaki bu alıcı devresini sökmüş olsak bile artık çok da bir anlamı kalmıyor. Sistem yine çalışacaktır. Şimdi bizim burada yapmamız gereken, hemen şöyle bir açma tuşuna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi RGB ledimiz aktif oldu. Buna neden ihtiyacımız kalmadı? Sadece kumandayı adaptasyon işlemi yaparken frekansı, yani kumandanın vermiş olduğu frekansı Wi-Fi kontrol modülüne iletmiş oldu. Dolayısıyla bununla bir işimiz yok. Zaten şerit ledin alıcısı, asıl kendi alıcısı burada olduğu için buradaki verici led üzerinden alıcıya gönderiyor. Yani frekansı alıcıya gönderiyor. Normal bir şekilde kumanda gibi görevini görmüş oluyor. Şimdi burada tekrar
kapatma butonuna bastığımızda görmüş olduğunuz gibi kapandı. Tekrardan sistemi aktif ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kumandaya müdahale etmeden otomatik bir şekilde mobil cihaz üzerinden bu sistemi kontrol edebiliyoruz. Tekrardan açtığımda buradaki zaten M4, M3, M2 butonları kumanda üzerinden bu sağ tarafta bulunan flash, işte smooth, fade butonlarını M1, M2, M3, M4 butonları üzerinden aktif etmiş oldum. Yine renk olarak baktığımızda kırmızı, yeşil, mavi, işte turkuaz, mor, açık mor vesaire, beyaz gibi bu şekilde renk değişimleri yapabiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi şu anda sorunsuz bir şekilde sistem çalışıyor arkadaşlar. Herhangi bir sorunumuz yok. Şimdi bu sistemi bu şekilde düşünün ki ofisinizde veya bir akvaryumunuzda böyle bir sistem mevcut. Kalkmadan oturduğunuz yerde bir nevi uzaktan kumanda görevini görüyor. Fakat şöyle, kumandanın olmadığını düşünün, pilinin bittiğini düşünün veya bu sistem evinizde ve siz dışarıdasınız, sistemi aktif etmek istiyorsunuz. Dolayısıyla buton üzerinden bastığınızda sistem otomatik bir şekilde algılıyor, çalışıyor. Bu sistemi dediğim gibi tüm elektronik cihazlarda ve bu projeye istinaden kumandalı bütün elektronik cihazlarda aynı bu sistemi, bu mantığı kullanarak sizler de bu ve buna benzer sistemler kurabilirsiniz. Umarım sizler için yararlı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Proje ve video hakkında çok daha fazla bilgi almak istiyorsanız yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar herkese yine yardımcı olmaya çalışacağım. Umarım dediğim gibi sizler için yararlı bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma destek amaçlı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bu ve buna benzer projelerde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.